Camimizin şimdi şu sağ tarafını yapacağız biz. Yine buradan bir parça çıkarıp sütunları tek tek üstünde çalışıp daha sonra oraya monte edeceğim. Şöyle yapacağım. Şu kısmı başlıyorum. Buradan almaya. Hemen şu D gibi olan kısmından devam ediyorum. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Şuradan, şu çizgiden pay alıyorum. Tabloya yerleştirirken araya sıkıştıracağız. Şuradan pay alıyorum. Burayı düz çizgi haline getiriyorum. Şimdi bu yandan bir miktar pay alıyorum. Yani şu şekilde çıkarttım. Bu sütunları falan bu parçanın üzerinde çalışıp şuraya monte edeceğiz bunu. Ama önce üzerindeki parçaları temizleyeceğiz. Burada benim kare kare görüntülerim var. Aralarda şerit şeklinde sütunlar var. Onları ortaya çıkarıyorum öncelikle. Bu kenar kısmında olan yer. Şu D şeklinde olan yerin içine oyacağım. Yine burası karşı tarafın devamı. Kare kare oymuş olacağım. Şurada penceremiz var. Onu açacağız. Burada penceremiz var. Onu açacağız. Yine burada penceremiz var. Buradaki penceremizi açıyoruz. Şu pencereleri açıyoruz. Tablomuzda bir önceki kağıtta yapıştırırken açmıştık. Bunu ileriye doğru ittiğimizde buranın da açık olması lazım. Bunu açıyoruz. Yine bunu açıyoruz. Bu kolonlarımızın
Şurası devamı. Bu kısmı açıyoruz. Pencere şeklinde. Burasını aslında tamamen açıyoruz. Şu en altta yine kare kare gözüken yerler var. İçlerinde sütunlar var. Onları kare kare açıp derinlik vereceğim. Şu kısmı diğer resimde yan tarafı yaparken birleştireceğiz. Şimdi önce bunu bir boyayıp cımbızlayıp hafif ütüleyeceğim. Devamında başka bir kağıttan kolonları kesip buraya yapıştıracağız. Yine şu sütunun soluna doğru küçük kareler var. Onları oyuyorum. Hemen bunun altında var. Çok ince ince kaldığı için biraz dikkatli kesmek lazım. Hemen burada var. Şurayı oyabiliriz. Bunun üzerinde var yine küçük bir kare. Burada var bir tane. Bunları tek tek çalışmak zor olacağı için bu şekilde de derinlik kazandırabiliriz. Yine şurayı oyabilirim. Şurada yine küçücük var. Şurası pencerenin devamı, yarım kalmış, orayı tamamlıyorum. Yine burada bir dikdörtgen parça var. Orayı oyabilirim. Burada var yine küçük bir parça. Hemen bu üst kolonun yanında var. Şurayı açabiliriz. Hemen bunun altında var.
Bakıyorum. Yine şurayı da alabilirim. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi bunların üzerine sütunlarını yerleştireceğiz. Boyayıp cımbızladıktan sonra. Boyayıp cımbızladım, ütüledim. Şimdi bu parçayı çok hafif şu şekilde kırıyorum. Hafif o tarafa doğru kırdım. Şimdi sütunlarını, bunu da yine elimin üzerinde içe doğru katlıyorum. Biraz ovalleşmesi için. Bu parça bunun. Hemen altına silikonumu sıkıyorum. Şimdi bu parçanın üzerindeki kolonlarla devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane kolonum var benim burada. Şuradan başlıyorum. Kolonun şekline göre kesiyorum. Bu birinci kolonu. Buranın. Şimdi buradayız. İkinci kolonumuz. Şuradaki kolonu bir başka kağıttan almam gerekecek. Pay vermek için orada parça kalmamış. Evet. Şuradan alacağım. Şekline göre kesiyorum. Şuraya indiğimde azıcık pay veriyorum. Şu kısımdan. Bu da üçüncü kolonumuz. Şimdi yine onları boyayıp cımbızlıyoruz ve devam ediyoruz. Üzerine yerleştiriyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Ön planda dursun diye. Yine buna da şöyle makasın üzerinde yaptım, daha düzgün oldu. Şöyle hafif hafif bombeledim, bir ovallik verdim. Hemen bunu da bırakıyoruz yerine. Aynı şekilde bunu da oval bir hale getirdim. Bu parçanın üzerinde yapabileceğimiz şu anda şuradaki tuğlalar kaldı. Yine ben bunda tuğlaları çalışırken sadece şu kareleri koyacağım. Beyaz olanları.
tek tek koyacağım. Bir tanesini göstereyim. Orası da yine biraz oyalayacak. Sadece şu küçük kareyi alıyorum. Buna ütü yapamayacağız. Çok minik. Sadece etrafını beyazlığa gitsin diye ufacık boyuyorum. Şuraya küçücük bir silikon değdiriyorum. Üzerine bırakıyorum. Çok küçük bir ayrıntı ama bunları ben tek tek çalışacağım. Dilerseniz siz çalışmaya da bilirsiniz. Çok sabır isteyen bir sanat. Ama çalışması da bir o kadar keyifli bir sanat. Bazen kursiyerlerimiz soruyor. Ne kadar zor bir iş, uğraşamam ben diye. Yapamam ben diyenler de var aralarında. Ama en keyiflisi sabır isteyen, meşakkatli, bir o kadar da güzel bir sanat. Bu şekilde tek tek onları da döşeyip yerine monte edeceğiz. Bu üst kısmı çalıştıktan sonra bu parça üzerinde şimdi kolonlarımızı ikiye ayıran minik parçalarımız var. Şu kısımlar. Onları da yine keseceğiz. Burada aslında tek tek çalışmak lazım ama çok küçük olduğu için ben ikili ikili çalışacağım. Yani şöyle iki parçayı bir arada alacağım. Bunu da hemen göstereyim size. Hemen ütüsünü de yapıyorum. Küçücük bir silikonu değdiriyorum. Yerine bırakıyorum. Bizim tablomuza asıl boyut veren bu küçük parçalar. Siz ne kadar incecik çalışırsanız tablomuz o kadar güzel olacak. Bir tane burada var, bir tane burada var. Diğerini şu zaten alttaki köşe kısmı parçası, oraya yapmayacağız. Bir de şurada var. Alt sütunu ayıran bir parça. Onu da şöyle kesiyorum. Hemen cımbızlıyoruz. Birazcık bombeliyorum. Silikonumu da sıktım. Yerine bıraktım. Bu alttaki daha geride kalan bir sütun.
parçaları koyunca iki sütunu birbirinden ayırmış olduk. Şimdi şurada çizgimiz var. Yine bu parça üzerine yapıştıracağımız. Burayı da şerit halinde kesiyorum. Biraz kalın kestim. Hemen inceltiyorum. Hemen boyuyoruz. Silikonumuzu da hafif sıkıyoruz. Şu parçamızı birbirinden ayırmış oluyoruz. Şu kısım bizim alta girecek tabloya yerleştirirken, şuraya gerek yok. Hem şu kare kare kestiğimiz yerleri geriye atmış olduk. Ve sütunların bacaklarını arkasına almış olduk böylece bu çizgiyi koyarak. Bu parça üzerindeki bütün kabartma işlemlerini tamamladım. Şöyle yakından göstereyim sizlere de. Üzerinde bulunan bütün kolonların arasındaki küçük kare parçaları tek tek yerleştirdim. Şu kemerde minik minik karelerimiz vardı. Onları göstermiştim. Onları yerleştirdim. Şu kolonun arasındakini, bunu ve çizgi şeklinde olan kısmını yerleştirdim. Şu alt kısmında fazlalığımız vardı. Onu da kesip attım. Şimdi yerine monte edeceğiz. Hemen birkaç noktaya silikon sıkıyorum. Hiç bastırmadan bırakıyorum. Bu kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi şu kısımdayız. Üst kısmını koymuştuk buranın. Şimdi ben şu alttaki sütunu alacağım. Buradan başlıyorum. Şekline göre kesiyorum. Aşağıya iniyorum. Şuradaki çizgiden buraya kadar pay aldım. Bunu bu şekilde çıkardım. Şimdi devam ediyorum.
yuvarlağın iç kısmını boşaltacağım. D şeklinde. Yine bunun içindeki kısmı boşaltıyorum. Arada küçük bir kare var, pencere şeklinde. Onu çıkarttım. Burada bir dikdörtgen parça var. Bir tane de burada var. Bu kareyi boşaltıyoruz. Şimdi kestiğim açık yerlerin hepsini boyayıp cımbızlayıp ütülüyorum. Daha sonra da şekil verip yerine monte edeceğiz. Bu şekilde. Bu parçaya parmağımın üzerinde şöyle hafif bir ovallik veriyorum. Tam bir düz durmasın diye. Hemen alt kısmına, kenarlarına, bir de ortasına silikonumu sıkıyorum. Yerine bırakıyorum. Şu aradaki çizgiler birbirleriyle yan yana olmalı. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi şu kısmı yerleştireceğiz. Üst kısmından kesiyorum şekline göre. Şuraya geldiğimde hemen buranın üzerinden çatı kısmından pay alıyorum. Yine şuradan bu şekilde gelip pay almış oldum. Devam ediyorum. Önce bu parçayı kurtaracağım. Şöyle geldim. Şu köşeyi zaten yapıştırmıştık. Şuradan çok az pay veriyorum. Ve çatıya iniyorum. Bunun önüne minareyi koyacağımız için en öndeki minareyi burası gözükmeyecek. Biz şu anda bu pencerenin içine oyacağız. Bunu çıkarttım. Hemen şu üçgeni oyup çıkarıyorum. Şurada bir şekil var. Onun şeklini verip kenarından oyma işlemini yapıyorum. Şu arayı temizleyeceğim.
şu kısmı temizliyorum. Yine burada bir şekil var. Oranın şeklini verdikten sonra çıkarttım. Hemen bunun üzerine şurada küçük küçük tuğlalar var. Onları tek tek koyacağım. Şurada var 2 tane, onu koyacağız. Şu pencerenin pervazını koyabiliriz, kabartabiliriz. Hatta onu hiç kabartmadan biz şu arayı boşalttığımızda koymaya bile gerek kalmayacak. Çünkü çok küçük bir parça. Burayı temizlediğimizde ona boyut da vermiş olacağız. Evet. Şimdi şu küçük kareleri koyup yerine monte edeceğiz. Hemen onlardan bir tane göstereyim. Çok küçük ama orası biraz kabarık ve güzel duracak. Hemen küçücük bir silikon parçası damlatacağım. Üzerine bırakacağım. Hemen bir yanına tamamını da boyayıp cımbızlayacağız, ütüleyeceğiz ve yerine monte edeceğiz. Üzerindeki kabartma işlemlerini de bitirdim. Şimdi yerine monte edeceğiz. Ben şu arada bulunan kolonların arasındaki ayrımları da koydum. Bunu. Onları da küçük küçük parçalar halinde kesip yerleştirdim. Şimdi yerine monte ediyorum. Hemen arkasına silikonumu azıcık sıkıyorum. Şu küçük parçanın altına doğru şu kısmı itekliyorum. Kalan kısmı şekline göre yerleştiriyorum. Şimdi minareyi monte edeceğiz. Bu minarede de yine ben etrafından şekline göre kestim. Bu şekilde. Burada pay vereceğimiz kısım şu kısım. Şuradan bir yarım santimetre ya da 1 santimetreye kadar aşağıya indim. Şu uç kısmını tabloda araya doğru itekleyeceğim ki kesik bir görünüm oluşmasın. Yine bunu da boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğiz. Şimdi bu parçayı alıyorum. Yine şekline göre kesiyorum. Şuradan ayırıyorum. Yine bunu da boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğiz. Şuradaki parçaları alacağım. Yine bu minarede şu tuğlaları tek tek koyabilirsiniz şekline göre kesip. Şuraya kadar
bir sürü tuğla var. Dilerseniz bunları da kabartabilirsiniz. Ben onları video uzamasın diye daha sonra yapacağım. Şimdi bunları boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğiz. Parçamı ütüledim. Yine parmağımın üzerinde bu şekilde hafif ovallik verdim. Yine ara ara top şeklinde silikon sıkıyorum. Şu uç kısmından pay vermiştik. Bunu araya itekliyorum ve bırakıyorum. Hiç bastırmıyorum. Yine şuradaki parçayı parmağımın içinde ovalliyorum. Sadece şu alt kısmına silikon sıkıyorum. Uç kısmı açık kalacak şekilde havada bırakıyorum. Minik parçalarımızı da kesmiştik. Yine ona da elimde ütü yapıyorum. Hemen azıcık silikon sıkıp yerine bırakıyorum. Bunlara çok bastırmıyorum. Hafif kabarık dursun diye. Özellikle şunların uç kısımları açık kalsın ki oranın bir balkon gibi görünümü olsun. Bunu da buraya bırakıyoruz. Şu üzerindeki tuğlaları da yaptıktan sonra minarelerimizi bitirmiş oluyoruz. Minarenin arkasına da silikonları sıktım. Ve yerine monte ettim. Büyük bir kısmı camimizin bitti. Şimdi artık bu kısımla devam edeceğiz.